Her sabah o tavaya hiç düşünmeden bir yumurta kırarsınız. Hatta üzerine soğanlı mı olur, soğansız mı diye birbirimize yer. Pazar kahvaltısına menemenin dibini ekmekle sıyırırız. Tavuk yumurtası bizim için o kadar sıradandır ki onu neredeyse hayvansal bir ürün olarak bile görmeyiz. Marketten alınan sıradan bir malzeme işte. Ancak bir saniye durun ve düşünün. Yumurta içinde tek bir canlının sıfırdan büyümesi için gereken her şeyle donatılmış, canlı bir hayvana dönüşmek üzere tasarlanmış bir gıda. Peki nasıl oldu da bu muazzam yapının sadece tek bir tür versiyonu soframızın baş köşesine oturdu da koskoca gezegendeki diğer milyonlarca hayvanın yumurtası tabağımızın yanından bile geçmedi? Dünya çapında her yıl tek bir kuş türünden 1,2 trilyondan fazla tavuk yumurtası tüketiyoruz. İnsan başı yılda 150'den fazla yumurta. Oysa gezegende tanımlanmış yaklaşık 10 bin kuş türü var. Üstüne yumurtlayan binlerce sürüngen, balık, amfibi ve böcek türünü ekleyin. Ama hiçbiri menümüzde yok. En tanıdık istisnayla başlayalım. Bıldırcın yumurtası. Süpermarketlerde minik, benekli kutularda satılan bu yumurtalar adeta minyatür bir tavuk yumurtası muamelesi görür. Biyolojik olarak da zaten tam olarak böyledirler. Aynı sülüngiller familyası, aynı temel yapı, sadece çerezlik boyutu. Ördek yumurtası da böyledir. Sarı kısmı biraz daha turuncu ve zengin, kabuğu bir tık daha kalın. Ama tavuk yumurtasına o kadar yakındır ki kimse garipsemez. Peki ya işler garipleşirse? Filipinler, Vietnam ve Kamboçya'da sokaklarda en çok satan lezzetlerden biri baluttur. Balut, yaklaşık 14 ila 21 gün boyunca kuluçkalanmış, içinde gaga ve kemikleri oluşmaya başlamış embriyonik ördek yumurtasının haşlanmasıyla yapılır. Milyonlarca insan bunu her gün severek yer. Şimdi pazar kahvaltısına çayını yudumlayan birine bunu söylediğinizde midesinin bulanması çok normal. Ama yapısal olarak balut, sabah tavaya kırdığınız yumurtanın kuluçka makinesinde birkaç gün daha fazla kalmış halidir. İşte tam bu noktada Pennsylvania Üniversitesi'nden ünlü psikolog Paul Rosen, 1987 yılında yayımladığı çığır açan ikraksızlık ve tiksinti araştırmalarında devrim niteliğinde bir şey kanıtladı. Tiksinti hissi doğuştan gelmez, öğrenilmiş bir şartlanmadır. Rosen'in çalışmalarına göre insan beyni çocuklukta görmediği bir gıdayı tehlike olarak kodlar. Balut, besin değeri olarak tavuk yumurtasından daha tehlikeli veya zehirli değildir. Tek fark onunla büyümemiş olmamızdır. Peki bizden evrimsel olarak çok uzak hayvanların yumurtasını yiyemiyor muyuz? İşte bu teori burada çöküyor. Mersin balığından elde edilen gerçek havyar, kilosu binlerce dolara satılan lüks bir simgedir. Suşicilerin vazgeçilmezi somon yumurtası dünya mutfaklarında kapış kapış gider. Balıklar evrim ağacında memelilere en uzak omurgalılardandır. Demek ki sorun evrimsel yakınlık değilmiş. O zaman soruyorum size, neden hiçbirimiz timsah veya kaplumbağa yumurtalı omlet yemiyoruz? Yorumlara fikrinizi yazın. Ha bir de aşağı kadar inmişken beğeni atıp kanala abone olursanız çok makbule geçer. Cevap şaşırtıcı. Eskiden yiyorduk. Deniz kaplumbağası yumurtaları 20. yüzyılın ortalarına kadar Orta Amerika ve Güneydoğu Asya'da kumsallardan çuvallarla toplanıp kapış kapış satılıyordu. Ne var ki kaplumbağa nüfusu çökünce uluslararası koruma anlaşmaları devreye girdi. Bugün kaplumbağa yumurtası toplamak küresel ölçekte yasa dışıdır. Yani menüden çıkma sebebi tiksinti değil, doğayı koruma kanunlarıdır. Benzer şekilde Avustralya'nın kuzeyindeki aborjin toplulukları bugün bile devletin belirlediği kotalarla tuzlu su timsahı yumurtası topluyor. Timsah yumurtasını tadan araştırmacıların belirttiğine göre tadı sürüngenimsi falan değil, bildiğiniz yağlı, zengin bir ördek yumurtası gibi. Peki ya amfibiler yani kurbağalar? Göletlerde gördüğünüz o şeffaf jölemsi kurbağa yumurtalarını dünyada hemen hemen hiçbir kültür yemez. İşte bunun arkasında gerçek bir biyolojik savunma vardır. Kurbağa yumurtaları neredeyse tamamen su ve jelden oluşur, kalorisi yok denecek kadar azdır. En önemlisi evrimsel süreçte avcılardan korunmak için yumurtalarını hafif toksinlerle kaplamışlardır. Böceklere gelirsek, Meksika'da agav bitkilerinin köklerinden toplanan dev karınca yumurtalarına eskamoles denir. Aztek İmparatorluğundan beri yenen bu yiyecek günümüzde Meksika'da Meksika havyarı olarak yüksek fiyatlara satılır. Bu lezzetin dünyaya yayılmamasının tek sebebi tavuk çiftçiliği gibi endüstrileşememiş olmasıdır. İnsanların çoğunluğunun bilmediği en ilginç boyutu ise yasalar ve tarihtir. 1800'lü yıllarda Kuzey Amerika'da milyarlarca göçmen güvercini yaşıyordu. Bu kuşların yumurtaları vagon vagon şehir pazarlarına taşınıyor, çuval çuval satılıyordu. Kontrolsüz aşırı avlanma yüzünden bu tür birkaç 10 yıl içinde tamamen yok oldu. Son göçmen güvercini Marta 1914 yılında Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde öldü.
Bu felaket üzerine ABD hükümeti 1918 yılında Göçmen Kuşlar Antlaşması yasasını kabul etti. Bu yasayla birlikte izin olmadan yaban kuşu yumurtası toplamak tamamen suç haline getirildi. Benzer yasalar Avrupa'ya da yayıldı. Yani bahçenizdeki serçenin veya kumrunun yumurtasını yememenizin sebebi iğrenç olması değil, insanoğlunun en son doğadan kitlesel yumurta topladığında koca bir türü haritadan silmiş olmasıdır. Bunun üzerine bir de dini kurallar eklendi. Yahudilikteki koşer kuralları sadece belirli kuşların yumurtasına izin verir. Hatta Talmud yasalarına göre yumurtada minik bir kan lekesi varsa o yumurta direkt çöpe atılır. Çünkü o leke yaşamın başladığının işaretidir. İslam'daki helal haram beslenme kuralları da hangi kuşun yumurtasının yenebileceğini belirler. Bu kurallar embriyoloji bilimi doğmadan binlerce yıl önce yazılmıştır ve bugün hala market rafımızı belirler. Bütün bunlara ek olarak psikolojide gıda neofobisi, yeni gıdalardan korkma denen bir durum vardır. Araştırmalar, çocukların yeni bir gıdayı sorgulamadan kabul etme penceresinin 2 ila 3 yaş arasında kapandığını gösteriyor. Çocukken evinde balut veya eskameles gören bir çocuk büyüyünce bunu iştahla yer. Yumurtayı sadece sarı karton kutuda gören bir çocuk ise tabağında minik bir ördek görse dehşete düşer. Kimse yumurtadan tiksinerek doğmaz. Bu kültürün yüklediği bir yazılımdır. Geliyoruz asıl can alıcı soruya. Neden başka bir kuş değil de tavuk? Cevabın lezzetle hiç ilgisi yok. Her şey matematik ve verimlilikle ilgili. Yabani bir kuş, örneğin bir sülün, yılda sadece 10 ila 20 yumurta yapar. Ancak insanoğlu Güneydoğu Asya'daki kırmızı orman tavuğunu alıp binlerce yıl boyunca seçici olarak çiftleştirdi. Sonuç mu? Modern bir yumurtacı tavuk bugün yılda ortalama 300 ila 320 yumurta veriyor. Bu biyolojik olarak absürt bir rakamdır. Ördekler en iyi ihtimalle yılda 150 ile 200 yumurta verir. Bıldırcınlar çok yumurtlar ama yumurtaları çerez kadardır. Tavuk bu endüstriyel boyutta üretimi ucuz, güvenli ve sorunsuz sağladığı an kapitalizm ve tıp kararını verdi. Başka hiçbir hayvanın yumurtasını çiftleştirmek ekonomik olarak mantıklı değildi. Sistem en lezzetli olanı değil, en verimli olanı seçti. Üstelik Salmonella bakterisine karşı yürütülen 100 yıllık aşı ve hijyen denetimleri tavuk yumurtasını dünyanın en güvenli gıdası yaptı. Yaban kuşu veya sürüngen yumurtası ise öngörülemez bakteri ve parazit riskleri taşır. Özetle dostlar, doğadaki hemen hemen her yumurta teknik olarak yenebilirdir. Tavuk yumurtası, timsah, ördek veya bıldırcın yumurtasına kıyasla mucizevi bir şekilde daha lezzetli ya da besleyici değildir. Menümüzü belirleyen şey, atalarımızın binlerce yıl önce yanlışlıkla en verimli kuşu evcilleştirmesi, çocukken bize ne yedirildiği ve kanunların neleri yasakladığıdır. Kahvaltı ile iğrenç gıda arasındaki sınır biyolojik değil, tamamen kültüreldir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eğer yasal ve güvenli olsaydı bir timsah veya kaplumbağa yumurtasını dener miydiniz? Yoksa ben menemenimden razıyım diyenlerden misiniz? Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir. Hem kanalın büyümesine katkı sağlar hem de her ay katıl üyelerine özel hazırladığımız Shorts video serilerine, özel topluluk gönderilerine ve benle tartışmak istediğiniz konuları teke tek şekilde konuşabiliriz. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.